2006 yılında Silent Hill piyasaya sürüldüğünde video oyunu filmleri için karanlık bir dönemdi. Uwe Boll, Alone in the Dark ve Blood Rain gibi filmlerle ortalığı kasıp kavuruyordu. Super Mario Bros., Street Fighter ve Final Fantasy The Spirits Within gibi uyarlamalar hala oyuncuların aklında tazeydi. Ancak Lara Croft, Tomb Raider ve Resident Evil gibi filmler yavaş yavaş işleri biraz da olsa değiştirmeye başlamıştı. Bu filmler harika değildi ama doğru yönde atılmış ilk adımlardı. Ancak oyunların ruhunu gerçekten yansıtacak bir film isteyenler için neredeyse fazla saygılı bir şekilde buna yaklaşan Christoph Gans'ın Silent Hill'i mevcuttu. O dönemdeki birçok uyarlamanın aksine Silent Hill en azından yönetmenin oyunları tanıdığı hissini veriyordu. Hikayenin temalarını anlamaktan, oyunun mekaniklerini kavrayışına ve bu korkutucu dünyanın içinde olma hissine kadar. 2012 yılındaki korkunç Silent Hill Revelation'dan sonra, Gans, 20 yıl sonra seriye uygun bir isim olan Return to Silent Hill ile geri döndü. Gans, senaryoyu Sandra Woo-ang ve William Joseph Schneider'le birlikte yazarak en sevilen ve eleştirmenlerce beğenilen hayatta kalma korku oyunlarından biri olan Silent Hill 2 üzerinde çalıştı. Ancak 2006'da video oyunu uyarlamalarının ihtiyaç duyduğu saygı, günümüzde Fallout ve The Last of Us gibi yapımların televizyondaki en önemli yapımlar haline geldiği bir dönemde oldukça uzun bir yol kat etti. Ayrıca The Super Mario Bros. Movie 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde edebiliyor. Eğer Gans 2006'daki filmiyle Silent Hill'i tanıdığını kanıtladıysa, Return to Silent Hill 2026'da video oyunu uyarlamasının ne olması gerektiği konusunda hiçbir fikri olmadığını gösteriyor. Silent Hill'e dönüş. Büyük ekranda Silent Hill 2'yi uyarlıyor. Filmin başından itibaren dönüş Silent Hill, istemeden de olsa komik bir hava yaratıyor. James Sunderland'ı tanıyoruz. Rüzgarlı bir yolda hızla ilerlerken içinde "Bütün gün yarışıyorum" diye yazan berbat bir şarkı dinliyor. O sanki bir asi gibi sunulmuş. Arka koltukta sanat malzemeleri var, kötü bir peruk rüzgarda dalgalanıyor ve sürerken marijuana içiyor. Ne havalı bir adam. Bir köşe dönünce neredeyse Mary Crane'e çarpıyor ve aralarında bir bağ oluşuyor. Yıllar sonra Mary hayatını kaybetmiş ve James, aşkını kaybetmenin acısıyla başa çıkamayan bir alkolik haline gelmiş. Sonra birdenbire James Mary'den bir mektup alıyor. Mektupta birlikte yaşadıkları Silent Hill'de onu beklediğini söylüyor. Terapistinin tüm itirazlarına rağmen James hemen Silent Hill'e doğru yola çıkıyor. Ama burası onun hatırladığı gibi değil. Sürekli olarak kül yağdığı, Angela adlı bir kadının onu aradığı şeyi bulamayacağı konusunda uyardığı ve sokaklarda garip yaratıkların dolaştığı bir yer. James, Mary'i bulmaya çalışırken ona yardımcı olan Maria, Silent Hill'in durumuyla pek de ilgileniyor gibi görünmüyor. Belki de onun için bu yolculuk sonu olacak. Silent Hill'e dönüş, bu gerilim serisi için son derece rahatsız edici bir dönüş. Silent Hill'e dönüş, hem korkunç bir gerilim filmi hem de düşündürücü, yükseltilmiş bir korku hikayesi olmaya çalışıyor. Bu konuda tamamen başarısız. Gans ve diğer yazarlar, Mary'nin görünmeyen babasını hikayenin merkezine koymak gibi bazı güncellemeler yapmaya çalışıyorlar. Ve ilk iki filmdeki tarikat unsurlarına daha fazla ağırlık veriyorlar. Bunlar burada yapılan birkaç değişiklikten sadece birkaçı. Ancak Silent Hill'e dönüş, bu hikayeyi oyundaki gibi sonlandırmak istiyor. Ki bu, gördüğümüz değişiklikler göz önüne alındığında pek mantıklı görünmüyor. Kaybetme, yas tutma ve suçluluk üzerine daha anlamlı, yürek parçalayıcı bir hikaye anlatmaya çalışan bu film, bu açıdan tamamen başarısız durumda. Ayrıca hikayenin anlatılış biçimi o kadar tuhaf ve yapay ki burada hiçbir şeyin anlamı olduğu düşünülmüyor. Hikayenin büyük bir kısmında James, belli ki bilgisayar animasyonuyla yapılmış setlerde, CGI canavarlardan kaçarken ve Mary ile anılarında yaşadığı olayları hatırlarken, aslında bu olayların nedenini çok net bir şekilde anlaması gerekirken bir gizemi çözmeye çalışıyor. Bu hikaye duygusal bir derinlik gerektiriyor ve çevresindeki her şey sahte olduğunda bunu başarması mümkün değil. Return to Silent Hill. Bu video oyunu korku serisine zarar veriyor. Gans, Wan ve Schneider, 2006 yılındaki film gibi oyunu mümkün olduğunca doğru bir şekilde yeniden canlandırmaya çalışıyor. Ancak oyunları bilenler için Return to Silent Hill bu hikayeyi canlı olarak canlandırmaya çalışan bir cosplay denemesi gibi. Gans, birkaç pratik setin hatırladığınız gibi görünmesi için bazı ayrıntılara dikkat ediyor. Ama bu hikayeyi bu kadar ileri götürmekle sınırlı kalıyor. Return to Silent Hill, izleyicilerinin oyun hikayesini bildiğini umuyor. Bu yüzden birçok yerinde kestirme yollara başvurmuş. Karakterler bir çıkıyor, bir kayboluyor.
onların amacını tam olarak anlayamıyoruz ve önemli dönüşler sanki herkesin bilmesi gerekenler gibi geçiriliyor. Hatta Gans, hikayenin bazı bölümlerinde James'in birinci tekil bakış açısıyla anlatımıyla sunuluyor. Bu durum sadece havalı olduğu için yapılmış gibi görünüyor. Return to Silent Hill, oyuna fazlasıyla bağlı kalıyor ve bu durum film ilerledikçe sorun haline geliyor. 14 yıl sonra, Silent Hill Revelation'dan sonra bu film serisini tekrar hatırlatmanın en mantıklı yolu, oyunun en iyi hikayesini yeniden anlatmak ve orijinal filmin yönetmeniyle çalışmak. Ancak kötü yönetim, berbat oyunculuk ve ağırlığı olmayan bir dünya ile Silent Hill 2'yi beyaz perdeye taşımak için bu yaklaşım uygun değil. Bu güçlü hayatta kalma korku hikayesi, çirkin ve gülünç bir uyarlamaya dönüştürülmüş. Böylece belki de Silent Hill'e asla geri dönmememiz gerektiğini kanıtlıyor. Return to Silent Hill, 23 Ocak'ta sinemalarda gösterime giriyor.